depremin büyüklüğünü çok anlamıyorduk biz. Cenazelerin sayısı arttıkça depremin büyüklüğünü ve genişliğini anladık. Gece gündüz yıkamaya devam ediyorduk. Gece gündüz cenaze namazı kılınıyordu. Bir Ermeni ablamız vardı. Komşusu getirmişti onu. O Ermeni teyzemiz Kur'an-ı Kerim'le enkazdan çıkarılmış. Komşusu bize şöyle bahsetti. İşte İslam dinini çok severdi. Dini vecibeleri yerine getirmeyi çok severdi. Kur'an-ı Kerim'le de çıktığına şahit olduk. Yıkanmasını talep ediyoruz dedi. Malatyalı yine bir ablamız. Burada gönüllü gassallık yapıyordu. Her cenaze gelişinde acaba yakınlarımdan birisi var mı diye düşünüyordu. Arkadaşını kurtarmaya giderken cebine kalın bir çorap, tuşlu bir telefon, dönemeyeceği evinin anahtarı ve bir avuç da çekirdek koymuş. Biz üstünü çıkartırken bir anda böyle elimize çekirdekler düşünce insanın bazen cebindeki kendi rızkında olmayabiliyor. Genç kız gelmişti. O gece düğünü olmuş. Eşi de vefat etti. Kendisi de aynı şekilde. Beyaz gelinliğiyle gelip beyaz kefeniyle çıkması derinden üzmüştü. Yer altında kalmaya devam edin. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Biraz tanımak istiyoruz seni. Tabii. İsmim Melike Esra. Aslen Orduluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Alanım psikoloji. Bu deprem bölgesine de kendi alanımla alakalı bir şeyler yapabilmek için gelmiştim. Depremin 2. gününden beri buradayım. Yaklaşık 25 gün burada kaldım. Peki bu 25 günlük süre zarfında neyle ilgilendin? Aslında az önce de bahsettiğim gibi kendi alanımla alakalı bir şeyler yapabilmek için, işte çocuklarla ilgilenebilmek, ailelerle ilgilenebilmek, onlarla konuşabilmek için geldim. İlk günde niyetimi gerçekleştirdim. Kongre merkezine gitmiştim. Oradaki tüm ailelerle tek tek görüştüm, çocuklarla. Ancak bize oradayken bir haber geldi ki işte gassalların çok yorulduğu, 1 saat uykuyla durduğu, çok fazla cenazenin olduğu haberi geldi. Durumun içerisinde haliyle depremin büyüklüğünü çok anlamıyorduk biz. Cenazelerin sayısı arttıkça depremin büyüklüğünü ve genişliğini anladık. Orada kongre merkezinde ailelerle ilgilenirken bu haber geldiğinde aslında durmak istemedim. Belki bir ucundan tutarım, yardımcı olurum ya da işte kefen taşırım ya da keserim gibi düşüncelerle yola koyuldum ve şehir mezarlığına geldim. Biraz serüvenim orada başladı. Şehir mezarlığında başladı aslında. Aslında alanın psikoloji, yani Evet. bir psikologsun. Fakat gassallık yaptın. Evet. Bu kapıdan ilk içeri girdiğinde, cenazeleri gördüğünde korku ve endişeye kapıldın mı? Elbette, yani insani olarak ciddi bir endişe, korku olabiliyor. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü normal bir cenaze değil. Şehir mezarlığına girene kadar duyduklarımız, gördüklerimiz bizi daha çok endişelendirdi. Yıkılan binaların içinden geçip sonuçta şehir mezarlığına geldik. Haliyle onların içinden gelen enkazlar, cenazeler nasıl bir vücuda sahip, nasıl bir görüntüye sahip bilmediğimizden ciddi bir korku vardı. O korkuyla beraber tabii gasilhaneye yayılan ceset kokusu, o feryat sesleri, onlar da birleşince tabii korkumuz pik noktaya ulaştı. Ancak vazifeyi üstümüze giydiğimizde, o eldivenleri taktığımızda, önlüğü giydiğimizde Cenab-ı Hak bir soğukluk verdi, bir güç, kuvvet verdi. Sağ olsun burada çok kıymetli gassallar, büyükler var. Onlar da yardımcı oldular. Yükümüzü hafiflettiler, gönlümüzü ferahlattılar. Biz onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Peki tahmini burada kaç cenaze yıkandı, kefenlendi? Ben kendimin yıkadığı 300'ü geçmiştir büyük ihtimal. Çünkü gece gündüz yıkamaya devam ediyorduk. Gece gündüz cenaze namazı kılınıyordu. Gece cenaze namazı kılınma manzarası benim olayın büyüklüğüne şahit olduğumu aslında gördüm orada. Sürekli bir dışarıda cenaze namazı kılınıyor, sürekli gönderiliyor. Oradan anlaşılıyordu yani depremin büyüklüğü. Gece gündüz cenaze namazı kılınıyordu. Benim yıkadığım sadece 300'ü aşkındı. Diğer gassalların ya da buraya görevli gelenlerin de o vardı tabii ki. Ama benim yaklaşık 300'e yakın, 300'e aşkın cenaze yıkamıştım oldu. Aslında birçok söylenti var. Cenazelerimiz yıkanıp kefenlenmedi yönünde. Fakat şu an Malatya'dayız ve burada siz cenazeleri yıkayıp kefenlediğinizi söylüyorsunuz. Tam anlamıyla cenazeler yıkanıp kefenlendi mi? Yani hiçbir şekilde
yıkanmayan, kefenlenmeyen bir cenaze oldu mu? Hayır, olmadı. Burada hem gassallar, buranın görevli resmi gassalları, hem de gönüllü olanlar büyük bir titizlikle bu işi yaptılar. Bir yandan kefenler kesilmeye devam ediliyor, paketleniyor, hazırlanıyor. Hazır bir şekilde gassallara veriliyor. Biz de cenazeleri gayet güzel bir şekilde kefenleyip gönderiyorduk. Hiç öyle bir taviz verme olayı ya da yıkanmama, kefenlenmeme gibi bir durum hiç olmadı burada. Elimizden geldiğince hepsini yapmaya çalıştık. Peki bir şey merak ediyorum. Buraya gelen cenazeler arasında böyle hiç uhrevi bir şey yaşadığın oldu mu? Bir Ermeni ablamız vardı, teyzemiz. Komşusu getirmişti onu. Kimsesi yoktu. Komşusunu biz aslında kız kardeşi ya da ablası zannettik. Çünkü çok fazla üzülüyordu. Bir gönüllümüz onu sakinleştirmek için yanında bulunmuştu. Biz zannettik ki ya ablası ya da kız kardeşi, akrabası. Komşusu olduğunu duyduğumuzda da şaşırmıştık. Çok seviyorlarmış birbirlerini. O Ermeni teyzemiz Kur'an-ı Kerim'le enkazdan çıkarılmış. Bizi bu çok etkilemişti tabii ki. Geldiğinde komşusu bize şöyle bahsetti. İşte İslam dinini çok severdi. Dini vecibeleri yerine getirmeyi çok severdi. İşte La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğini duydum. Kur'an-ı Kerim'le de çıktığına şahit olduk. Yıkanmasını talep ediyoruz dedi. Haliyle buradaki gassallar da bu durumu büyüklerle istişare edip yıkadılar cenazeyi ve o şekilde kefenleyip gönderdik. Vefat ettiğinde yıkanmasını istermiş zaten. Haliyle Kur'an-ı Kerim'le de çıkınca, büyüklerle de görüşünce fetvası alındıktan sonra o teyzemiz yıkanıp kefenlenerek gönderildi. Aslında o Kur'an-ı Kerim'le geldiğinde, gönülden bir şey istediğinde, her şey sükût ettiğinde Cenab-ı Hak bir şekilde rızkında varsa eğer onu başka insanlara yaptırıyor. O bir şeyi gönülden istemek çok önemliymiş, onu gördüm. Aslında sebepler dairesinde böyle bir durum yok. Kendisi belki de Ermeni olduğu için ikileme düşmüş olabileceklerdi buradaki görevliler. Ancak Kur'an-ı Kerim'le çıkıyor olması direkt Cenab-ı Hakk'ın bize bir şeyiydi, işaretiydi yani. Kendisinin İslam'a muhabbet duyması, komşusunun ısrarla bize işte çok severdi, vecibeleri yerine getirirdi demesi, tüm sebeplerin sükût edip aslında onun rızkında yıkanmak ve kefenlenmek varmış. O yüzden bize de bu görevi verdi Cenab-ı Hak. Çocuk cenazeleri, evet, bebek cenazeleri çok karşılaştınız mı? Çocuk cenazeleri beni en çok etkileyen manzaralardan bir tanesiydi. 12 yaş, 7 yaş, 8 yaş, bebek, oldukça fazla bebek geliyordu. Onları yıkadıktan sonra kendimi kötü hissediyordum. Dışarı çıkıp belki ağladığım zamanlar oluyordu. Belki kendimi telkin etmem gereken zamanlar oluyordu. Onları yıkadıktan hemen sonra çıkıp birazcık böyle kendimi sakinleştirip tekrar girip diğer cenazeleri yıkamaya devam ediyordum. En çok etkileyen manzaralar benim için çocuk cenazeleri ve bebek cenazeleri olmuştu. Çünkü sanki cenaze değildi, canlıydı ve ben ona duş aldırıyormuşum, banyo yaptırıyormuşum gibi bir hissiyat vardı içimde. O beni çok etkiliyordu. O yıkanmadan sonra kefenlenmek. Sanki hiç kefenlenmeyecek gibiydi çünkü. Beyaz kefene sarmak beni çok etkiliyordu. En çok yine etkileyen manzaralardan bir tanesi de annelerin çocuklarından ayrılışı. Yine bir bebek çocuk, altın saçlı bir bebek, erkek bebek. Yıkadık. Kefenlemeden önce annesi görmek istedi. Zaten dışarıda biz onun feryatlarını duyuyorduk ve gönüllü arkadaşlarımızdan bir tanesi de yanında bulunuyordu onu sakinleştirmek için. İçi de rahat etmesi adına dedik ki hani bir tekrardan gelsen yıka bebeğini, bir su dök. En azından belki için rahatlar diye. Ki bu çok küçük bir ihtimal. Bir annenin çocuğunu kefenlemesi, toprağa koyması bence acıların en büyüğü. Bizi de çok etkiliyordu o manzaralar. Geldi, işte yıkadı, kefenlerken yanımızda bulundu. Daha sonrasında bebeğini kucağına alıp gittiğinde biz arkasından tüm yıkayıcılar olaraktan hepimiz çok ağladık. Çok etkilendik çünkü. En büyük acılardan bir tanesi annenin çocuğundan yaşarken bir annenin çocuğundan ayrılmasıydı. O manzaraya şahit olduk biz de. Birbirlerine kenetlenmiş cenazeler geliyorlar mıydı? Evet, ben bir tanesine şahit oldum. Aslında birçok gelmiş ama hepimiz aynı anda cenazeleri yıkadığımızdan benim şahit olduğum bir taneydi. Diğerlerini bilmiyordum. Bir anne bebeğinden, çocuğundan ayırıp getirmişler ve şu şekildeydi. Açmaya çalıştık ama açamadık. Çocuğunu almışlar oradan ama kendisini açamadık, kenetlenmiş. O şekilde yıkadık, o şekilde kefenledik ve öyle gönderdik. Çünkü açmayı denediğimizde açılmıyordu. Yıkadık, kefenledik ve o şekilde gönderdik. O da bizi derinden etkilemişti. Belki de hala çocuğuna sarıldığını düşünüyor o haldeyken. Kendi anneni düşünüyorsun, kendi çocuklarını, kendi çocukluğunu belki orada. Diğer gassallar da aynı şekilde kendi hayatlarıyla karşılaştırıyorlar o cenazeleri. Hatta şöyle bir durum oldu. Malatyalı yine bir ablamız. Burada gönüllü gassallık yapıyordu. Her cenaze gelişinde acaba yakınlarımdan birisi var mı diye düşünüyordu.
Açıyordu cenazeyi. Ben kendisinin yanındaydım yıkarken. Tedirginlikle açıyordu. Acaba yakınlarımdan birisi var mı? Akrabalarımdan, işte kuzenlerimden. Bunu söylediğine şahit oldum. O da beni çok etkiledi. Her cenazeyi açışında titriyordu yani. Endişeyle yaklaşıyordu. Duygulanıp üzüldüğün bir cenaze oldu mu? Genç kız gelmişti. Yeni evlenmiş. O gün evlenmiş. O gece düğünü olmuş. Eşi de vefat etti. Kendisi de aynı şekilde. O beni çok etkilemişti açıkçası. Beyaz gelinliğiyle gelip, beyaz kefeniyle çıkması derinden üzmüştü. Birçok manzarayla karşılaştık burada. Bunlardan bir tanesi 17 yaşındaki bir genç kız. Çok güzel yaratılmıştı yani gözleri, kirpikleri, kaşları. Biz geldiğinde dışarıdan bir müdahale yaptığını düşündük aslında. Gözlerinin lens olduğunu, kirpiklerini yaptırdığını düşünmüştük. Gassal ablayla beraber yıkarken. Daha sonrasında kefenleyip, gönderip kız kardeşini aldığımızda, kız kardeş de vefat etmişti. Baktık ki aynı güzellikte. Dedik ki tamam bu kendisinin doğal bir güzelliği. Onu da yıkadık. Kız kardeşini yıkarken de böyle öpmeye, sarılmaya, saçlarını okşamaya doyamadık. Yani çocuklar öyle güzellikteydi. Hem gençler olsun hem çocuklar olsun. Sanki onlar normal bir cenaze değil de canlı gibiydiler. Onlar bizi çok etkiledi. Daha sonrasında 2 Suriyeli genç vardı. Biri 18 yaşlarında, birisi 20'li yaşlarda. Cenazelerini getirdiler. Birkaç tane cenazeleri vardı. Meğer onun öncesinde de 14 tane daha cenazeleri varmış ama bize sonuncularını getirdiler. Benim bulunduğum zaman diliminde. Dışarıya çıkardıklarında aileden sadece 2 kişi kalmışlar. 2 kişiyle de cenaze namazı kılınmadığı için dışarıdan bizi çağırdılar. İçerideki görevliler, gönüllüler, müsait olanlar gelsinler. Bu ailenin cenaze namazını kıldıracağız diye. Tek tek yan yana koyduk, cenazeleri koydular diğer gassallar. Tek tek cenazelerini kıldırdık. Son görevimizi onları, son vazifemizi yerine getirdik. Ve o 2 kuzeni yan yana gördüğümde sadece aileden onların kaldığı manzarası beni çok derinden etkilemişti. Sonrasında 12-13 yaşlarında bir kız vardı. 1. depremden kurtulmuş. Arkadaşını kurtarmaya giderken cebine kalın bir çorap, tuşlu bir telefon, dönemeyeceği evinin anahtarı ve bir avuç da çekirdek koymuş. Buraya 2. depremden dolayı geldi. Enkazda kurtulamamış. 2. depreme yakalanmış. Geldi. Biz üstünü çıkartırken bir anda böyle elimize çekirdekler düşünce biz neye uğradığımızı şaşırdık tabii. Çekirdekler çıktıktan sonra diğer ceplerine de baktık ki hazırlıkla çıkmış dışarı yani. Depremden kaçmış, 1. depremden. Çünkü işte tuşlu telefon var, peçete var, işte kalın bir çorap, bir eldiven, anahtarı, evinin anahtarı. Onlar bizi çok etkilemişti. Yani hayatında insanın bazen cebindeki kendi rızkında olmayabiliyor. Onu da gördük. O cebindeki çekirdek bizim avucumuza dökülmüştü. O aidiyet duygusu tamamen bende çok başka bir yere oturdu yani. Bu dünyaya ait olamama, bu dünyadan sadece geçiyor bilinci bende çok fazlaca göründü o görüntüde. O kız çocuğunu yıkarken sadece geçiyoruz. Asla konaklama yeri ya da işte sahip olma yeri olmadığını idrak ettim. O kız çocuğundan sonra, o elimize düşen çekirdeklerden sonra cebimizdeki çekirdeği bile hükmümüz yokmuş yani bizim. Güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Bir teyzemiz vardı, çarşaflı. Yaklaşık 10 günü geçmişti geldiğinde. Normalde 3. 4. günde gelen cenazeler bile çok ciddi oranda kokusu oluyordu. Biz 3 maskeyle bulunuyorduk gasilhanede. Ama o teyzeyi ben mesela maskesiz yıkadım. Ve bizi hiçbir şekilde rahatsız etmedi ve yıkanması da çok hafif oldu. Kefenlenmesi, yıkanması manen bizi çok hafifletti yani o teyze. Onu söyleyebilirim açıkçası. Peki, esasında psikologsun. Ve bu yaşadığın şeyler seni psikolojik olarak nasıl etkiledi? Aslında ciddi olarak etkileyeceğini düşündüm döndüğümde. Bende bir hasar bırakabileceğini düşündüm. Ancak yardım etmenin iyileştirici gücüne ben burada inandım. Yardımcı olabilmenin, omuz olabilmenin, dışarıdaki depremi uzaktan seyredenlerin bizden daha çok zarar gördüğünü psikolojik olarak ona şahit oldum açıkçası İstanbul'a döndüğümde. Görmek istemiyorlar, dinlemek istemiyorlar ya da böyle bir ciddi bir korku oluşmuş zihinlerinde. Ancak biz gece sallanıp gündüz cenaze yıkıyorduk ama bizde onlarda oluştuğu kadar bir etki oluşmadı. Çünkü burada omuz olabilmek, yardımcı olabilmek, bir işi çözebilmek, onların işlerini halledebilmek, sorunlarını giderebilmek bize çok iyi geldi. Bizim kendi ruh halimize, ruh sağlığımıza da iyi geldi. Yardım etmenin iyileştirici gücünü görmüş olduk burada da. Yüzü gülen bir cenazeye denk geldin mi? Evet, geldim. Hatta ilk gün, sanırım o da
birazcık rahatlamam ve daha cesaretle girebilmem için Allah'ın bana gösterdiği bir cenazeydi. Buradaki Gassal ablalardan bir tanesi Elif ablayla beraber girdiğimizde yüzü gülümsüyordu. Hatta biz bir an yüzüne bakmayı unutmuşuz. Üzerini çıkarıyoruz, işte hazırlanıyoruz, kendimiz hazırlanıyoruz derken cenazenin yüzüne bakmayı unutmuşuz. Bir an döndük, baktık ki gülümsüyor bize. Hakikaten gülümsüyordu yani. Ben onu gördüğümde kendim çok böyle rahatladığımı, sakinlediğimi hissettim. Diğer cenazelerde de aynı şekilde şahit olduğumuz oldu, sonradan gelen cenazelerde de. Gülümseyenler, tebessüm edenler. Hiç hareket eden bir cenazeye denk geldin mi? Hep onu umut ettik. Ben hep baktım. Yani istemsiz bir şekilde ben böyle bir uzaktan seyredip belki işte parmağı kıpırdar mı ya da işte bir emare görünür mü yaşadığına dair diye böyle bir fıtri bir istek oluyordu içimde. Yaşıyor mudur acaba diye sürekli cenazelere o şekilde giriyordum. Peki ben özellikle bu durumla karşı karşıya kaldım. Cenazeleri gördüğümüzde aslında endişeleniriz. Hepimiz üzeri kapalı bir kişi gördüğümüzde yerde yatan cansız bedeniyle o vakit hepimizde bir böyle korku oluşur. Ancak o gün yüzlerce, binlerce cenaze gördük ama hiç korkmadık. Bunun psikolojik bir etkisi mi var acaba, yoksa Allah o anda yardım mı ediyor insana? Yani evet, bunun fizyolojik bir açıklaması da var ama manevi açıklaması da var. Yani iki yönlü bakabiliriz buna. Orada bir dehşet an var. Haliyle çözüm odaklı düşünmeye başlıyorsun. Fizyolojik olarak şok anı ve ben bu durumu nasıl tolere edebilirim, nasıl hemen çözüme ulaştırabilirim? Fizyolojik açıklamasının ben bu olduğunu düşünüyorum. Hemen halledelim ve gözümüzün önünden bu durum kalksın gibi düşünüyoruz. Manevi olarak baktığımızda da az önce bahsettiğim o yardımcı olabilme hali, işte kardeşime omuz olayım, onun acısını dindireyim halinden dolayı kendi duygularımızı biz ekarte ediyoruz. Yani biraz geride bırakıyoruz. Onun iyileşmesi için gayret etmeye çalışıyoruz. Manevi durumu da ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü içeriye girdiğimde bir an kendimi suçladım bir şey hissetmediğim için. Halbuki evet, cenazelerden sonra ağlıyorum ama olarak onlar gibi böyle feryat hali değilim, acı içinde değilim. Acaba dedim yani bende mi bir sorun var diye düşündüm. Burada gönüllü olanların hepsinden, işte birisi Hatay'da, birisi Maraş'ta, birisi Adıyaman'da, Malatya'da, hepsinden aynı cümleyi duydum. Dediler ki işte biz başta kendimizi suçladık. Çok soğukkanlı yaklaşıyoruz. Cenazeleri çıkarıyoruz, yıkıyoruz ya da işte kefenleniyor. Depremzedelerin yanında bulunuyoruz. Acaba bizde mi bir sorun var diye hepsinden aynı eleştiriyi duydum. Ama tabii ki bunun cevabı orada başka bir insanın derdine ortak olabilmek, çözüm sağlayabilmek. Bunun cevabı yalnızca budur diye düşünüyorum ben. Cenaze yakınlarıyla böyle yaşadığın ve aklından çıkmayan bir diyalog oldu mu? Evet, oldu. 3 tane erkek kardeş annelerini getirmişlerdi. Biz cenazelerini yıkarken yine birimiz dışarıda duruyorduk ve üçü de birbirinden habersiz sıra sıra yanımıza geldiğinde şöyle söylediler: işte annemiz çok titiz, annem çok titiz, lütfen çok güzel yıkayın onu. Üçü de ayrı ayrı bizden ciddi manada ricacı oldular. Tabii Gassal ablalarımız o konuda gayet iyiler, işlerinde iyi oldukları gibi titizlerdi. Kendileri daha sonrasında şöyle bir şey söylediler: biz de yıkamak istiyoruz. Ben aslında Gassalların çok iyi yıkadığını söyledim ama hem kendi acılarından kaynaklı hem de annelerinin bu durumundan dolayı biz de yıkamak istiyoruz deyip içeri girmek istediler. En son kefenlenmeden önce ayaklarını yıkamalarına müsaade etti içerideki Gassallar. Ayaklarını yıkarken üçü de yıkadılar ama tatmin olmuyorlar kesinlikle. Annem beğenmemiştir, tekrardan yıkayalım. Yıkıyorlar, sonra olmadı biraz daha yıkayalım deyip üçü bir tekrar annelerin ayaklarını yıkadılar. Yine böyle gönülleri çok olmamasına rağmen biz haliyle çıkarmak zorunda kaldık. Dışarıda çok fazla cenaze bekliyor bizi. Daha sonra annelerini kefenledik. Böyle bir ana şahit olmuştuk. Bir amcamız vardı. Adıyaman'dan o gün cenazeler çok hengame ile geliyordu ve Adıyaman'dan da hem tırlarla hem traktörlerle cenazeler geliyordu. Biz gasilhaneye ulaşabilmek için, arkamızdaki odaya ulaşabilmek için parmaklarımızın uçlarında yürüyerek giriyorduk içeri cenazelerden kaynaklı. O gürültüde, o karmaşıklıkta bir amca böyle elini uzattı bana, kendisine döndürdü beni ve dedi ki kızım hiç kimsem kalmadı. Arkamda gördüğüm şu 3 cenazeyi de lütfen yıka dedi. Böyle ben el pençe divan karşımda benden ricacı oldu. O benden ricacı oldukça ben ondan daha çok mahcup oluyorum tabii ki. Sonuçta biz buraya gönüllü hizmet için geldik. Onun o şekilde mahcubiyeti beni çok etkilemişti. Ben de kendisine dedim ki amcacığım biz senin için, sizin için geldik. Lütfen dedim hani böyle mahcup olma. Tabii ki yıkayacağız cenazeni dedim. Sen gönlünü ferah tut. Onu bile söylemek çok rahatlatmıştı. Orada bekledi. Cenazelerini yıkadık, verdik. Tekrardan teşekkür etti.
Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. Cenazelerini yıkadığımız insanlar teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Artık onlar da depremin ne kadar büyük olduğunun farkında ki cenazelerin yıkanması, defnedilmesi ya da kefenlenmesi o hal ve o zaman için çok büyük bir lüks haline geldi. Haliyle cenaze sahipleri de çok rahatladı biz cenazeleri yıkadıktan sonra. Depremler sende nasıl bir etki uyandırdı? Şöyle ki artık yaşadığım sıkıntılar ya da yaşamış olduğum sıkıntılar bende küçüldü, dertlerim küçüldü yani. En son çıkarken, burada vedalaşırken buradaki büyüklerimle onlara karşı kullandığım cümle bu olmuştu. İlk kullandığım cümle. Benim şu an dertlerim küçüldü. Bazıları yok olmaya yüz tuttu. Gün içerisinde olsun İstanbul'a döndükten sonra türlü sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ancak dönüp kendime baktığımda hiç problem olmuyor benim için. Gelip geçer diye düşünüp kendi hayatıma devam ediyorum. Sanırım ölümü hatırlamanın en güzel etkisi bu. İnsanın normal hayatına daha anlamlı bir şekilde devam ediyor oluşu. Ölümü bu yüzden hatırlamak gerekiyormuş diye düşündüm. Çünkü daha iyi anlam katıyor hayatına. Gelecek endişesi, geçmiş kaygısı olmadan ya da bazı hataları düşünerekten, anına heba etmeden o ölüm anını hatırında tutmak insanın hayatını en lezzetli kılan düşüncelerden bir tanesiymiş. Onu anladım. Peki sence depremlerden nasıl bir ders çıkartmalıyız? Birlik ve beraberliğin ciddi manada bizde kuvvet bulması gerekiyor. Çünkü birlik ve beraberliğin biz millet olarak, toplum fıtratı olarak iyileştirici gücüne sahibiz. Mahalle kültürümüz, aile kültürümüz, eş dost kültürümüz bizde hep bir terapidir aslında. İyileştirici gücüne sahip. O yüzden bundan hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Ben bu depremde ona şahit oldum. Hiç tanımadığım, belki işte yüzlerce kilometre uzaktan burada bir beraber karşılaştığımız bir insana benim bir cümlem, onun bir bakışı bana bizi şifalandırıyordu, iyileştiriyordu. Hiçbir şekilde bir bağlantımız, bir akraba bağımız, bir gönül bağımız yok aslında. Ama o yardım etmenin, o beraberliğin gücü orada çıkıyor ortaya. Peki eklemek istediğin bir şeyler var mı? Eklemek istediğim şöyle bir şey var. İlk günden itibaren günlük yaşantımızdan çok farklı manzaralara şahit olduk. Haliyle bunun ben kaleme alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de kitap çıkarmayı planlıyorum. Şu an yazım aşamasında devam ediyorum. Geçmişe bir hafıza olarak kalması için inşallah bunun çıkmasını bekliyorum ben de. Sevgili dostlar, umarım izleyip kendinize bir pay çıkartırsınız. Ölümün çok yakınımızda olduğunu, gerçekten doğumumuzdan bu zamana yaşamış olduğumuz bu hayatın yalnızca bir torba ile son bulabileceğini ve hepimizin bir toprak olacağını unutmayarak hayatımıza çeki düzen vereceğinizi düşünüyorum. Umarım bu konuşulanlardan kendinize bir pay çıkartırsınız. Sizleri alemlerin en güzeline, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.